Merhaba arkadaşlar. Bebe Örgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımıyla geldim. Yeleğimiz 2-3 yaş arası, hatta 3 yaş bebeklerimizin de rahatlıkla giyebileceği büyüklükte oldu. 1-2 yaş arası bebeklerimize uygun olsun isterseniz aynı şekilde 3,5 numarayla örebilirsiniz. İp olarak Nako Elite Baby kullandım. Bir yumaktan, ikinci yumaktan çok az kullandık arkadaşlar. Sadece arkamızın 4 sırası ve şu kordon yapımında kullandık. Bir yumak tamamen bitti. Dediğim gibi eğer ikinci renkten elinizde çok az, avuç içi kadar bile varsa yeterli olacaktır. Yeleğimiz çok güzel bir model. Ben gerçekten sonuçtan çok memnunum. Ön tarafı bu şekilde. Modelimizin bakın arka tarafımızda da aynı şekilde modelimiz mevcut. Ve gerçekten sonuç çok güzel olan, çok güzel bir yelek olmuş oldu. Bu tamamen benim uyarlamam olan bir modeldir. Yani bu modelin başka bir yerde anlatımı mevcut değil. Tamamen kendimin ortaya çıkardığı çok güzel bir yelek olmuş oldu arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yapıp beğen tuşuna basarsanız ve videomu paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca videomun altında teşekkürler kısmı var. Oraya tıklayarak maddi destekte de bulunmak isterseniz ayrıca maddi destekte de bulunabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şiş numarası olarak dediğim gibi 4 numara kullandım ama elinizin sıklığına veya gevşekliğine göre 3,5-4,5 kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi aynı şekilde 3,5 ile yaparsanız 1-2 yaş arası bebeklerimiz için uygun bir yelek elde etmiş olacaksınız. Çünkü 3,5 numarayla örgülerimiz daha küçük düşüyor. Yani modelim bu şekilde. Ben gerçekten sonuçtan çok memnunum. Çok beğenerek yaptım. Ebatlarını öğrenmek isterseniz yakadan etek ucuna kadar 34,5 santim boyunda ve 29,5 santim eninde bir yelek oldu. 3 yaş bebeklerimizin de rahatlıkla giyebileceği uzunlukta oldu yani. Eğer hazırsak hep beraber yapınıma geçelim. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğimizde ip olarak Nako Elite Baby marka ip kullanacağım. Çok güzel bir rengi var. Çok güzel bir pembe tonu. Aynı renk yapmak isteyenler için renk kodu 6165, 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar bu. 4 numara şiş kullanacağım. Ben önümün bir tanesini bu şekilde hazırladım. Yeleğimizin bir önü bu şekilde. Zaten düğmesiz bir model. Önden bağcık yapacağız. O yüzden yani bağcık yapacağımız için iliksiz bir şekilde her iki önü hazırlayacağız. Yeleğimizin modeli bu şekilde. Önce bir diş haroşoyla başlayacağım. Ve daha sonra modeli uygulamayı sizlere göstereceğim. 1 yaş için pardon 2 yaş için hazırlıyoruz. Önden iliksiz bir model olduğu için ve üst üste model binmeyeceği için normalde ben 1 yaşı 33 ilmek başlarım. Ama burada üst üste bir model binmeyeceği için 2 yaş olarak 33 ilmekten başlayacağım. Baştaki 2 ilmek ve sondaki 2 ilmeğimiz modele dahil değil. 4'ün katları artı 1 şeklinde, yani mesela 32 ilmekten model kuruluyor normalde ama 1 ilmek fazladan atıyoruz. O da her iki modelin arasında bir tane ilmeğimiz olacak modeli ayırabilmek için. Yani daha büyük yapmak isteyenler 32 ilmek, biz 33 ilmekle başlıyoruz. 4 ilmekten pardon üzerine 5 ilmek daha eklemeniz gerekiyor. 3 6 7 standart ilmek atma yöntemi kullanıyorum. Model tamamen kendi kafamdan uyarladığım bir modeldir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben sonuçtan çok memnun oldum. Çok beğendim. Daha sadece önünü bitirdim ama bir önüyle bile gerçekten çok hoşuma gitti model. Arkasına da aynı şekilde model koymayı planlıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi standart olarak atalım. Ondan sonra arkadaşlar önden düz arkadan düz olarak örerek bir diş haroşa örelim ve modelimizin kurulumuna
Hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi hemen modelin kurulumuna başlayacağız. Baştaki 2 ilmeğim ve sondaki 2 ilmeğim modele dahil değil. İlk ilmeğimi kenar hat için bu şekilde ters örgü olarak alacağım. Bakın ilmeği de buradan alarak, ipi de buradan alarak ilk ilmeğimi bu şekilde attım. İpimin yönünü değiştirdim. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi hemen model kurulumuna başlayacağım. Ama ondan önce tabii ki haroşomun bozulmaması adına burada yaptığım gibi bir iki sıra önden düz, arkadan ters olarak ilerleyeceğim. Eğer şimdi modelin kurulumuna başlarsam bu benim haroşomun bozuk durmasına sebep olacak. O yüzden, çünkü kesmeli arttırmalı bir model olduğu için hemen bir önden düz, arkadan ters olarak tüm ilmekleri bir örelim beraber. Ön yüzümüze geçtiğimizde modelimizin kurulumuna başlayacağız. İnşallah beğenirsiniz. Ben gerçekten modeli uygularken çok beğendim. İnşallah sizlerin de hoşuna giden bir model olur. Bakın ipimin yönünü değiştirip son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunların hepsi kenar hattın düzgün çıkması adına. Yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum ve arkadaki ilmekleri de ters örerek ilerliyorum. Sıra sonuna kadar gelelim beraber. Evet, son ilmeğimi de yine örmeden aldım. İpim zaten bu tarafta. Ön yüzüme geçtim. Hemen şimdi modelin kurulumuna başlıyorum. İlk ilmeğimi yine ters örgü olarak aldım. Bu yeleğin bitene kadar bu şekilde devam edecek. İkinci ilmeği de düz olarak ördüm. Bu da yeleğin bitene kadar devam edecek. Bir tane doluyorum. Hemen modele başladık. Şu iki ilmeğin yönünü değiştirerek şişime tekrar takıyorum. Ve bu iki ilmeği şu şekilde kesiyorum. Sıradaki ilmekleri hiç yönünü değiştirmeden şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Ve bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Düzden sonra tekrar aynı işlemi tekrar edeceğim. Bir tane doladım. İki ilmeğin yönünü değiştirip şişime geri taktım. Ve düz örgü örer gibi kesimimi yaptım. Sıradaki ilmekleri de şu şekilde girerek kesim yaptım ve bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar başlıyorum. Bir tane doladım. İki ilmeğin yönünü değiştirerek şişime taktım. Düz örgü örer gibi kesim yaptım. İki ilmeği de şu şekilde girerek kesim yaptım. Bir kere daha alacağım. Kesim yaptım. Bir tane doladım. Bir düz ördüm. Her modelin arasında bir tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmekten sonra tekrar başa döndüğümüz anlamına geliyor. Hemen bir tane doluyorum. İki ilmeğin yönünü değiştirip şişime taktım. Düz örgü örer gibi kesim yaptım. Sıradaki iki ilmeği de şu şekilde girerek kesim yaptım ve bir tane doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir doladım. İki ilmeğin yönünü değiştirerek şişime taktım. İkisini aynı anda alarak kesim yaptım. Sıradaki iki ilmeği de şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Ve bir tane doluyorum. Bir tane düz ördüm. Bir doladım.
2 ilmeğin yönünü değiştirerek şişime geri takarak düz örgü örer gibi kesim yapıyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği de şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Ve bir tane doluyorum. Sıra başındaki gibi sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunun bir tanesini düz örüyorum. İkincisini ipimin yönünü değiştirerek örmeden alıyorum. Ve modelin kurulumunu beraber yapmış olduk. Şimdi arka yüzümüzde tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi bir müddet tüm ilmeklerimize modeli uygulayacağız. Daha sonra bunu sadece ön pat olarak kullanacağız modeli. Ön patımızda bu modelimizde haroşo yok. Model kullanacağız beraber. Ve bu da zaten yeleğimizi diğer yeleklerden ayıran özelliği olmuş olacak. Ters örgülerle sıra sonuna doğru ilerliyorum. Yine son ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra başı tekrar ön yüzüme geçtim. Şimdi bu sıramızda tüm ilmekleri, baştaki ve sondaki ilmekler hariç, ilk ilmeğimi ters ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Düz olarak örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Şimdi her iki model arasında bir iki sıra önden düz, arkadan tersimiz var. Bu da modelin daha güzel durmasını ve modele zemin hazırlamamızı sağlıyor. Nasıl ki bu haraşodan sonra önden düz, arkadan ters olarak ördük. Burada da modeli uyguladıktan sonra yine önden düz, arkadan ters olarak örerek ikinci modele zemin hazırlıyoruz. Şimdi önden düz olarak örerek ilerliyorum. Evet, ipim bu tarafta olduğu için ipimin yönünü değiştirerek son ilmeği örmeden aldım. Arka yüzüme geçtim. İlk ilmeğim ters ve diğer ilmeklerimi de ters olarak örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Ve yine aynı modeli kurabilmem için kendime bir zemin hazırlamış oldum tekrar. Ve bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi modelin nasıl uygulandığını sizlere gösterdim. Aynı şekilde ilerleyerek birkaç modeli bu şekilde ilerleteceğiz. Şimdi diğer yeleğimizden bir bakalım. Kaç model uygulamışım etek ucunda yeleğimizin. Kafası karışan arkadaşlar lütfen başa alarak modelin yapımını tekrar izleyebilirler. Şimdi zaten bir kere daha göstereceğim ön yüzden. Bakalım. Bakın her delik bir model demek oluyor. 1, 2, 3, 4 adet tüm ilmeklerime model uygulamışım. Burada da aynı işlemi gerçekleştireceğim. Bir tanesini zaten beraber yaptık. Şimdi bir sıra daha göstereceğim modelin uygulamasını. Ondan sonra 4 modeli tamamlayacağız. İlk ilmeğimi ters ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. İkinci ilmeğim düz. Hemen bir tane doluyorum. Şu iki ilmeğin yönünü değiştirerek şişime takıyorum. İkisini düz örgü örer gibi kesim yapıyorum. Sıradaki iki ilmeği de şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar bir tane düz. Düz ilmek bizim tekrar modele başlayacağımız anlamına geliyor. Bir tane doladım. Şu iki ilmeğin yönünü değiştirerek şişime taktım. Düz örgü örer gibi kesim yaptım. Tekrar sıradaki iki ilmeği de şu şekilde girerek kesim yaptım. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin yönünü değiştirerek şişime taktım. İkisini aynı anda alarak kesim yaptım. Tekrar kesim yapıyorum bu şekilde girerek ve bir tane dolayarak bir düz örüyorum.
Tekrar bir dola, düzden sonra 2 ilmeğin yönünü değiştir. Düz örgü örer gibi kesim yap. Tekrar bu sefer de soldan sağa doğru girerek kesim yap ve bir dola. Bir düz ör. Bir dola. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek şişime taktım. Düz örgü örer gibi kesim yaptım. Soldan sağa doğru girerek kesim yaptım, bir doladım. Bir düz ördüm. Son kez bir doladım. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirerek şişime taktım. Düz örgü örer gibi kesim yaptım. Soldan sağa doğru girerek kesim yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm ve son ilmeğimi de ipimin yönünü değiştirerek örmeden aldım ve ikinci model kurulumumuzu da beraber yapmış olduk. Arka yüzden tüm ilmekler ters, tekrar önden düz, arkadan ters ve tekrar model uygulaması. Ve bu şekilde burada yaptığımız gibi 4 kere 1 2 3 4 kere modeli uygulayarak devam edeceğim ve daha sonra ön patımıza sadece modeli devam ettirerek uygulayacağız. Şimdi ben de 4 adet modelimizi tamamlayayım. Bu ön patı nasıl yapacağımızı göstermek üzere devam edeceğim. Evet, 4 tane model olana kadar uyarladım. Bu 4 tane şu şekilde delik kısmı oluştu. Oluşunca modelimizi tamamladık anlamına gelir. 2 sırada önden düz arkadan ters olarak uyguladım. Şimdi modeli ön patımdan yani buradan uygulayacağım. Burada ise buradan uygulanıyor. Yani birini sıra başında kuracağız, birini sıra sonunda. Şimdi ben sıra başında kurulacak olanı gösteriyorum. Siz sıra sonunda 6 ilmek kalınca diğer önümüz için aynı bu uygulamayı yapacaksınız. Şimdi onu da göstereceğim sıra sonunda sizlere. Şimdi ilk modelimi, ilk ilmeğimi ters ördüm. İkinciyi düz ördüm. Bir tane doladım. Yine şu 2 ilmeğin yönünü değiştirerek şişime taktım ve düz örgü örer gibi kesim yaptım. Tekrar soldan sağa doğru girerek kesim yaptım ve bir tane doladım. Buradan itibaren düz olarak örerek ilerliyorum. Bu benim sol önüm, bu ise sağ önüm. Sol önümüzde sıra başında, sağ önümüzde sıra sonunda kurulacak. Şimdi sıra sonunda kurulacak olanı da göstereceğim bu parçamda. Onu geri sökeceğim sizlere gösterebilmek için yapıyorum. Sıra sonunda 6 tane ilmek kalana kadar ilerliyorum. Bu önümüzü yaparken buraya gelene kadar tüm ilmekleri düz olarak örmemiz gerekiyor. Şimdi sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ilerliyorum. Diğer önümüzün ön patını kurabilmek için. 3 bir tane daha ördüm. Şimdi size gösterip daha sonra sökeceğim bu kısmı. Sıra sonumda 6 ilmeğim kaldı. Bir tane doladım. Yine 2 ilmeğin yönünü değiştirerek şişime takıp düz örgü örer gibi kesim yaptım. Tekrar şu şekilde girerek kesim yaptım. Bir tane doladım. Bir ördüm düz. Bir son ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bu örümüzün model kurulumu. Bu ise şimdiki ördüğümüz modelimizin model kurulumu. Her ikisinde de bu önümüzde buradan model kurulup sıra sonuna kadar düz örülecek. Bu önümüzde de sıra sonuna kadar düz örülüp 6 ilmek kalınca model kurulacak. Şimdi ben gösterdiğim için bu kısmı sökeceğim. Size göstermek için yaptım. Onun için şimdi sökerek tekrar şişime takıyorum. Bundan sonra da yine bir yelek çalışması göstereceğim sizlere. Daha önce modelini anlattım ama ajurlu şekilde anlatmıştım. Şimdi de kahve çekirdeği modeli uygulayarak aynı modeli sizlere anlatmak istedim. Çünkü model çok güzel. Bundan sonraki videomda onun için olacak. Sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Bakın sadece ön kısmımda kaldı model. Ve arka yüzümden tüm ilmekleri ters olarak örerek ilerliyorum. Artık sadece sıra başındaki 6 ilmekte model uygulanacak ve diğer ilmekler düz olarak örülecek. Arka yüzden zaten ters olarak örülüyor tüm ilmekler ve yine iki model arasında
bir iki sıra önden düz arkadan ters örülecek ve bu şekilde ilerlenecek. Şimdi diğer önümüzde ne kadar ilerlememiz gerektiğini sizlere göstermek istiyorum. Sayalım beraber. Bir sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Model sadece bakın şuradan ilerliyor. Diğer yerlerde model kurulumu yok. Diğer önümüzle aynı şekilde. Şimdi bir bakalım diğer önümüzde. Zaten buraya kadar 4 adet modelimizi kurmuştuk. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane modeli kurdum. 14. modeli kurarken arkadaşlar koltuk altı tarafımızdan da model uygulamaya başlayacağız. Yani sıra başından itibaren şuraya kadar 13 tane delik oluşana kadar modelimizi uygulayalım. Daha sonra koltuk altından modelin diğerini ekleyeceğiz beraber ve koltuk altından da bir müddet modeli uygulayarak devam edeceğiz ve sonra hem koltuk altı hem yakadan kesimlerimize başlayacağız. Tam bir daha sayalım, yanlışlık olmasın. 1 2 3 4 4 taneyi zaten yaptık. Şimdi 5.'yi de beraber yaptık. 6 7 8 9 10 11 12 13 14.'yü kurarken koltuk altından da tekrar modeli başlatacağız. Şimdi bu şekilde 13 tane ajur çalışmamız olana kadar bu şekilde ilerleyelim. 14.'yü kurarken hem sıra başından hem sıra sonundan modeli uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi ben de tamamlayayım. Kesim koltuk altındaki modeli uygulamak üzere burada olacağım. Evet arkadaşlar, 13 kere başlangıçtan buraya kadar 13 kere modelimi uyguladım. 2 sırada önden düz arkadan ters ördüm. Şimdi hem koltuk altından hem buradan model uygulamaya başlayacağız. Şimdi 2 ilmeğimi yine ördüm. Bir doladım. İlmeklerin yönünü değiştirerek geri taktım ve kesim yaptım. Soldan sağa girerek kesim yaptım. Bir doladım. Şimdi düz örgülerle sıra sonunda 11 tane ilmek kalana kadar ilerliyorum. Model zaten genelde düz örgüden oluştuğu için çok çabuk ilerliyor. Haroşa olsa yapımı biraz uzun sürüyor ama düz örgülü modellerde gayet kolay bir oluyor. 2 4 6 8 10 11 bir tane daha öreceğim. Bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 11. 11 tane ilmeğim kaldı. Hemen bir tane doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek taktım ve kesim yaptım. Tekrar sağdan soldan sağa girerek kesim yaptım, bir doladım. Bir tane düz ördüm, bir doladım. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirerek taktım ve tekrar kesim yaptım. Bu sefer şuradan girerek kesim yaptım, bir doladım ve 2 ilmeği, birini düz ördüm, diğerini de örmeden alarak uyguladım. Sıra başında bir model, sıra sonunda 2 model şeklinde model kurulumumuzu yapmış olduk. Arka yüzden de bütün ilmekler ters olarak örülecek ve hem koltuk altından model uygulamaya başlamış olduk, hem de yaka kısmından uyguladığımız modeli de devam ettireceğiz yine aynı şekilde. Şimdi diğer modelimizden biz şu sırayı tamamlayalım beraber. Arka yüzümüzden ters örgülerle ilerliyorum tüm ilmeklerime ve sıra sonuna geldiğimizde yine modele bir bakalım ve diğerinden kaç adet koltuk altından örüp koltuk altı kesimi yapacağımıza bakalım beraber ve ilerleyelim.
Evet, sıra sonuna kadar geldim. Hem koltuk altından burada hem de yaka tarafından modelimiz uygulanmaya devam ediyor. Bir bakalım. 1, 2, 3 adet modelimizi uygulayacağız. Önden düz, arkadan ters olarak da öreceğiz. Daha sonra koltuk altı kesimi yapacağız. 3 tane modelimizi uygulayalım. Daha sonra önden düz, arkadan ters olarak örelim ve hem kesim yapacağız hem de modelimizi uygulamaya başlayacağız beraber. Ben de şimdi bu önüm içinde 3 adet modelin birini yaptık zaten. 3 adede tamamlayayım. Koltuk altı kesimiyle devam edelim. Evet arkadaşlar, 3 kere model kurulumu yaptım. Modeli kurulumu yaptıktan sonra arkadan ters ördüm, önden düz ördüm. Şimdi koltuk altından kesim yapacağım. Arka yüzden kesim yapıyorum. Bu önümüzde ise burada pardon, kameraya vurdum. Burada sıra sonunda, burada sıra başında kesim yapılacak. 2 ilmeklerimi alarak kesim yapıyorum. 2 ilmeği aynı anda aldım. Kesim yaptım. Bu benim birinci kesimim. Geri yerine taktım. Tekrar kesiyorum. İkinci kesimim. Tekrar kesiyorum. Üçüncü kesimim. Tekrar kesiyorum. Dördüncü kesimim. Bir tane daha keseceğim. Beşinci kesimim. Toplamda 5 adet kesim yaptım. İpimin yönünü değiştirdim ve sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Diğer önümüzde ön yüzden kesim yapılacak. Bu önümüzde arka yüzden kesim yapılacak. Ama yaka kesintimiz her iki önde de ön yüzden yapılacak. Sıra sonuna doğru ters örgülerle ilerliyorum. Şimdi koltuk altı kesimimizi yaptık. Hemen ön yüze geçince yaka kesimimize başlayacağız. Bakın, koltuk altı kesimimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradan hemen yaka kesintimize başlıyoruz. Hem de tekrar model kuracağız. Ördüm. Şimdi bir tane daha ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği alarak çevirdim ve ikisini aynı anda alarak kesim yaptım. Tekrar şöyle girerek kesim yaptım. Bir tane doladım. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde ikisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar örüyorum modelimi uygulayarak. Aynı şekilde şimdi sıra sonundaki son 6 ilmekten model uygulamaya devam edeceğim. Koltuk altında 2 model olarak yapmıştık. Onun tekini kesime verdik. Bir tane modelimiz kaldı. Evet, geldim. Hemen bir doladım. İlmekleri çeviriyorum. Geri yerine taktım. Şu 2 ilmeği kesim yaptım. Şu 2 ilmeği de aynı anda alarak kesim yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Son ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, modelimiz teke düştü. Aynı buradaki gibi. Yani burada da göstereyim. Burada da aynı, burada da aynı şekilde birer tane modelimiz kalmış oldu koltuk kesiminden sonra. Şimdi buranın yaka kesimi sıra başında 7. ve 8. ilmeği keserek yapıyoruz. Burada da sıra sonunda 8. ve 7. ilmeği keserek yapacağız. Tamamen bu sıra başında, bu sıra sonunda yapılacak. İkisi de ön yüzden. Şimdi ilk ilmeğimi yine ters olarak aldım ve ters örgülerle arka yüzümü ilerletiyorum. Model hem çok güzel
hem de uğraştırıcı bir model değil. Dikkatli bir şekilde izlerseniz çok rahatlıkla yapabileceğiniz kolaylıkta bir model. O yüzden lütfen atlatmadan dikkatli bir şekilde izlerseniz sevinirim. İlik de olmadığı için zaten ilik ayarlama derdimiz de yok modelde. O yüzden gayet güzel bir model tasarlamış oluyoruz beraber. Şimdi tekrar ön yüzüme geldim. Yaka kesimimi bir kere daha göstermek istiyorum. Bakın görüntümüz gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi tekrar göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet ilmeğimiz zaten biliyorsunuz model için kullanılıyor. Şu 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum ve örmeye devam ediyorum. Hepsi bu arkadaşlar. Bakın kesimimizi bu şekilde tamamlamış oluruz. İsterseniz şu şekilde de kesim yapabilirsiniz. Eğer kesim görüntünüz bu şekilde alırken güzel görünmüyorsa arkadaşlar, bir saniye, ilmek kaçmadan hemen kurtarayım. Evet, ilmekleri aldım. Şimdi bu normal ilmek duruşu. Şu şekilde girerek de bu kesimi yapabilirsiniz. Eğer ilmek kesim görüntünüz güzel durmuyorsa o şekilde de kesim yaparak tamamlayabilirsiniz. Bu da bu tarafa doğru bir hat çıkartır. Ama ben şimdi önünü yaparken bu şekilde bir görüntü elde ettiğim için burada bu kesimi yapamam. Şu görüntüyü elde etmem lazım. O yüzden normal 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yapacağım. Aynı görüntüyü elde edebilmek için. Yani şu şekilde gireceğim ve kesimimi tamamlayacağım. Şimdi bir kere daha kesimi gösterdim. Aynı şekilde modeli uygulayarak hem sıra başında hem sıra sonunda devam ediyoruz. Koltuk altı kesimimizi yaptık. Yaka kesimlerimize devam ediyoruz. Yaka kesimlerimize ne zamana kadar devam edeceğiz? Bir diğer şişimizdeki ilmek sayımıza bir bakalım. Beraber. Şu an şişimizde kaç ilmeğimiz var? Bir ona bakalım. Evet. Bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Şişimizde 18 ilmek kalana kadar kesim yapacağız. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26. Şu an şişimizde toplam 26 ilmeğimiz var. 18 ilmeğe düşene kadar kesimlerimize devam edeceğiz ve bu şekilde kesimlerimiz bittikten sonra modeli komple tüm ilmeklerimizle uyarlayacağız. Onu da size göstereceğim. Şimdi 18 ilmek kalana kadar kesimlerimize devam edelim. Modeli bütün ilmeklerimizle beraber uyarlayalım. Evet, şişimde 18 ilmek kalana kadar bu şekilde kesimlerimi yaparak geldim. Şimdi tüm ilmeklerde modeli uygulayacağım. Son kesimimi yapmam zaten 18 ilmeğe düşürmem. Hemen modeli koyma sırama denk geldi. Şimdi hemen tüm ilmeklerde modeli uygulayarak ilerleyeceğim. 2 ilmek ördüm, bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim, geri taktım. İkisini aynı anda kestim. Tekrar bu şekilde girerek kestim ve doladım. Tekrar bir ilmek düz ördüm, bir doladım. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirerek geri takarak düz örgü örer gibi kesim yaptım. Bir de tekrar bu şekilde girerek kesim yaptım. Bir tane doladım, bir düz ördüm. Tekrar bir doladım. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirerek geri taktım. İkisini aynı anda örerek kesim yaptım. Şu ikisini de bu şekilde girerek kesim yaptım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm, son ilmeği örmeden aldım ve tüm ilmeklerde aynı modeli uygulamış olduk. Bakın şu şekilde bir görüntü olması gerekiyor ve buradan itibaren 1 2 3 4 5 kez delikli ajur modelini uyguluyorum ve tekrar önden düz arkadan ters olarak örerek tamamlayacağım.
Ve evet arkadaşlar, iki önü de bu şekilde hazırlamış oldum. Şu şekilde göstereyim kameraya girmesi adına hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5 adet modelimi tamamladım. Tamamın tüm ilmeklerini yapmıştık. En sonunda 2 sıra önden düz arkadan ters olarak ördüm. Her iki tarafımı da ve bu şekilde önlerimi tamamlamış oldum. Şimdi arkamız için şişimize 63 tane ilmek atıyoruz. 63 tane ilmek attıktan sonra arkadaşlar bakın şu şekilde ilk başta yaptığımız gibi 4 kere tüm ilmeklerimize modelimizi uyguluyoruz. Model bittikten sonra da 38 sıra boyunca önden düz arkadan ters olarak örüyoruz ve bu şekilde bir parça elde etmiş oluyoruz. Şimdi buradan itibaren hem her iki tarafta, her iki koltuk altında modeli her iki taraftan da uygulamaya başlayacağız. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi 2 adet ilmeğimizi birini ters ördüm, birini düz ördüm. Bir doladım. Şu 2 ilmeği çevirdim. Tekrar geri taktım ve kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği bu şekilde alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum, bir düz örüyorum. Bir kere daha bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirip tekrar şişime taktım. İkisini aynı anda kesim yaptım ve tekrar şu şekilde girerek kesim yaptım ve bir doladım. Ve sıra sonunda 11 tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Düz olarak örüyorum. Her iki koltuk altından 2 tane model uygulayacağız. Pardon, 11 ilmek demiştim. 10 ilmek kalana kadar 10 ilmek kalana kadar ilerliyorum. Düz örgülerle diğer koltuk altından da aynı şekilde modeli uygulayarak devam edeceğim. Yani diğer önlerde yaptığımızın aynısını aynı sırada arkamız için uyguluyoruz. Sayalım: bir 2 4 6 8 10 3 tane daha öreceğim. 1 2 ve 3. Tamam, bir tane doluyorum. 2 ilmeği, pardon, 11 ilmek arkadaşlar, çok özür diliyorum, buradaki ilmeği unutmuşum. 11 ilmek kalana kadar ördüm. Bir tane doladım. Şu ilmeğin yönü çevrili zaten, bunu da çevirip takıyorum. Şu şekilde ikisini bir aldım. Şu 2 ilmeği de bu şekilde girerek kesim yapıyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir doladım. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirip tekrar takıyorum. İkisini düz örgü örer gibi kesim yaptım. Tekrar bir de şunun ikisine girerek kesim yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm ve ipimin yönünü değiştirerek son ilmeğimi örmeden aldım. Her iki koltuk altı tarafından modelimizi uygulamaya başlamış olduk. Önlerimizde yaptığımız gibi 1 2 3 adet modelimiz olana kadar bu şekilde her iki koltuk altından modelimizi uygulayacağız. Daha sonra önden düz arkadan ters olarak öreceğiz. Yalnız önce bu taraftaki koltuk altından kesmeye başlayacağız. Çünkü diğer tarafta o şekilde denk gelecek. Yani 3. modelimizi bitirdikten sonra arka yüzden öreceğiz. Ön yüzden düzümüzü öreceğiz. Arka yüzden tersi örerken önce buradan koltuk altı kesimi, sonra buradan ön yüzümüze geçince koltuk altı kesimi yapacağız. Şimdi bu şekilde 3 adet modele tamamlayalım. Tekrar önden düzümüzü örelim. Arkadan örerken buradaki koltuk altı kesimimizi hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar, 3 kere modelimiz olana kadar bu şekilde tamamladım. Arka yüzden kesmeye başlayacağım demiştim ama onu yapmayacağım. Yani 2 sıra boyunca önden düz arkadan ters olarak ördüm. Son modelden sonra buradan kesim yapmaya başlayacağım. Çünkü modeli önlerimizi şu şekilde birleştireceğimiz için arka bedene zaten doğru tarafın yani ilk kesim yapacağımız tarafın burası olması gerekiyor. Şimdi son modeli yaptım.
Ondan sonra da 2 sıra önden düz arkadan ters ördüm. Önde yaptığımız gibi ön yüzden önce kesim yaparak başlıyoruz. Yine toplamda 5 ilmek keseceğim. 1 2 3 4 5 ilmeğimi kestim. Modeli uygulayarak devam ediyorum. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Şu 2 ilmeği yönünü çevirerek tekrar taktım. İkisini aynı anda kesim yaptım. Bir de bu şekilde kesim yaptım. Bir tane doladım. Önlerde yaptığımız gibi tek modele düşürmüş olduk burayı. Şimdi sıra sonuna kadar düz örgülerle ilerliyorum. Modeli uygulayacağım. Ve daha sonra ilk kesimi yapacağım. Ama tek model uygulayacağım arkadaşlar. İkinci modeli uygulamayacağım. Arka yüzümde tek modeli uygulayıp kesim için öbür taraftaki modeli bırakacağım. Örerek ilerliyorum modelime doğru. Hala birinci yumağımdayım arkadaşlar. Henüz ilk yumağım bitmedi. Düz örgüden oluştuğu için model az ip harcıyor. Modelimizin olduğu yere kadar geldim. Evet, bir doladım. Şu 2 ilmeği çevirdim, yerine taktım. Kestim. Tekrar şu şekilde girerek kestim. Bir tane doladım, bir düz ördüm ve sıra sonuna kadar örerek ilerliyorum. Tek modeli uyguladım arkadaşlar burada. Çünkü şimdi arka yüzden de kesim yaparak buradaki ilmekleri de düşüreceğiz. Tek model haline gelecek. Yine 2 ilmeği aldım, taktım, ilk kesimim. Tekrar aldım, taktım, ikinci kesimim. Tekrar 2 ilmeği aldım, üçüncü kesimim. Tekrar dördüncü kesimim ve aldığım 5. kesimim. İpimin yönünü değiştirip sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hem sağdan hem soldan bu şekilde kesimlerimizi yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren bir müddet her iki koltuk altından modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Daha sonra tüm ilmeklere modelimizi uygulayacağız yine önlerde olduğu gibi. Şimdi bu şekilde her iki koltuk altından tek model olarak bir müddet modelimizi uygulamaya devam edelim. Ondan sonra tüm ilmeklere modelimizi uygulama kısmına gelince videomu çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, görebilmeniz adına ben modeli biraz ilerlettim. Şimdi önde de aynı şeyi yaptığımız için video daha fazla uzamasın diye arkadaki detayları vereceğim. Şimdi koltuk altına kadar 3 tane modelimizi yapmıştık biliyorsunuz. Kesim yaptık. İlk modelimizi başlattık. Onun için 1, 2, 3, 4, 5 adet modelimizi her iki tarafta uyguladık. Daha sonra zaten şişimizde 53 tane ilmeğimiz kalmıştı. Sağdan 5, soldan 5 tane kesince önlerde yaptığımız gibi tüm ilmeklere model uygulaması yaptık. Ve bunu da 1, 2, 3, 4, 5 adet ilerlettik. Önden de tüm ilmekleri son modelimden sonra önden de tüm ilmekleri düz olarak örerek arka yüzümü örmek üzere geldim. Şimdi burada bir haraşolu kısım yapmak istiyorum. Sadece ense bölümünde. Bunun sebebi de bir diş haraşo görünsün. Çünkü o kısım düz örgü olacak şekilde kesim yaparsak katlanma ihtimali var. Ya zaten katlanır düz örgü olduğu için. O yüzden bir diş haraşo yapacağız şimdi beraber. Şimdi
O haraşolu kısmımızı beraber yapalım. Biliyorsunuz önlerde ilmek sayımız omuzlarımız için 18 ilmekti. Onun için 18 ilmeğimi yine arka yüzden ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzde ipimin yönünü değiştiriyorum. 17 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. Son 18 ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve tekrar ön yüzüme geçince hemen ense kesimini yapmaya başlayacağım. Bu ortada kalan 17 ilmeğin hepsini ensem için keseceğim. Omuzlarım 18 ilmek. Ense kesimim 17 ilmekten oluşacak. Model bu şekilde denk geldiği için bu şekilde yaptık. Evet. Şimdi ön yüzüme geçiyorum. Bakın şu anki görüntüm bu. Bir diş, sadece bir haroşa görüntüm var ense kısmında. Şimdi yine 18 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 2 alarak kesim yapacağım. Örerek kesme işlemi yaparsam ensem bir sıra daha uzayacak. Onu istemediğim için 2 ilmeği aynı anda aldım. Kesim yaptım. Tekrar yerine taktım. 2 ilmeği daha alıyorum. Aldım. Yerine taktım. Tüm haroşalarım bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. İlmeklerimi 2 2 alarak kapatıyorum. Daha sonra da beraber omuzlarımızı birleştirme işlemi yapacağız. Bakın şu anki görüntü bu şekilde. Bu tamamen bu bir diş haroşomuz, ensemiz kıvrılmasın diye kesimden kaynaklı. Son 2 ilmeğimi keseceğim. Son bir ilmek daha. Evet. Kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bakın ense kesimimizi yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar omuzlarımızı birleştirme işlemi yapacağız. Bakın burası benim dış yüzüm. Koltuk altı kesimi birbirine denk gelecek şekilde. Bakın bir önümün birleştirilmesi bu. Diğerinin de şu şekilde. Yani birbirinin dış yüzü birbirine bakacak şekilde önleri arkaları birbirine şu şekilde birleştireceğim. Ve arkadaşlar her iki önümü de şu şekilde şişime aldım. Örerek birleştirme işlemi yapacağım. Daha doğrusu tığ yardımıyla. Şimdi şurada ipim var. Bu da daha önce kestiğim ipim.
Bunun ikisini birbirine şurada bir düğümlemek istiyorum. Kaçmaması adına. Bir kere daha keselim. Ama düğümleyelim. Düğümledim. Şimdi tığ yardımıyla birbirine birleştireceğim. Önce bundan, sonra buradan 2 tane ilmeği, şunu da alalım. Şişimi aldım ve arkadaşlar ipimi parmağıma doluyorum. İkisini birden aldım, içinden geçirdim. Bir tane tığımda kaldı ilmeğim. Şöyle ikisini bir tığıma aldım. Bu sefer hepsinin içinden geçiriyorum. Tekrar bir bundan tığımı alıyorum. Hepsinin içinden geçiriyorum. Tekrar bir bundan alıyorum. Hepsinin içinden geçiriyorum. Elinizi çok fazla sıkmayın. Bir bundan hepsinin içinden geçirdim. Tekrar bu şekilde her iki omuzumuza aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Omuzlarımızı birleştirmek için. Ve arkadaşlar daha sonra yan dikişimizi yaparak önünde bir kordon çalışması yapacağız. Ve kordonumuzun ucuna da bir tane çiçek yapacağız tığımızın yardımıyla. Ve böylelikle düğmesiz bir şekilde bir yelek elde etmiş olacağız. Yani ben bunu kız bebeklere bu modelin daha çok yakışacağını düşünüyorum ama yani erkek bebekler için de yapılabilir. Tamamen size kalmış ama erkek bebekler için ön tarafa çiçek yerine pompon yapmanız daha mantıklı olacaktır. Ya tam ilkbahar, yaz akşamları, serin yaz akşamları ve sonbaharda giyilecek çok güzel ajurlu bir yelek modeli olmuş oldu. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Ondan sonra yan dikişimize geçelim. Ve evet, omuzları birleştirdikten sonraki şu ipleri temizleyeceğiz hep. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi yan dikişinin birini beraber yapalım. Bakın, mevcut olan ipime iğnemi taktım. Hemen şu ilk başladığım yerden girdim. Arkadaşlar biz ilk ilmekleri örerek aldığımız için bakın ilk ilmeklerimiz çıkıntı şeklinde duruyor. O yüzden onları bakın şunu tutturarak dış yüzeyden dikişimizi tamamlıyoruz. Hepsi bu. Koltuk altında ilk kesim yapmaya başladığımız yere kadar bu şekilde bakın şöyle girilerek dış yüzeyden dikilecek. Ve bu şekilde dikildikten sonra bakın şu şekilde dikeceğiz ta ki şurada ilk koltuk altını kesmeye başladığımız yere kadar. Böyle dış yüzeyden karşılık gelen şu çıkıntıları tutturarak birleştiriyoruz. Şimdi bunu dikelim. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştirelim. Ve önümüzün süslemesini ben birini yapayım, diğerini beraber yapalım. Ve evet arkadaşlar, yeleğimizin şu anki görüntüsü bu şekilde. Ben bir tane kordonumuzu bu şekilde, bağcığımızı hazırladım. Şimdi diğerini beraber hazırlayacağız. Farklı renkli bir iple de yapabilirsiniz burayı. Ben aynı renkle devam etmek istedim. Şimdi şu şekilde çevireyim. Bakın ilk kesim yapmaya başladığım yerden şu şekilde tığımı yerleştirdim. İpimi aldım. Bakın buradan şu şekilde ilmeğimi çıkardım. Bakın. Hemen bir tane zincir çektim.
Ve çok fazla sıkmamak üzere geniş geniş toplam 65 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bir daha alayım, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, evet, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Şunu bir kere daha alacağım. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65. 65 tane normal geniş geniş zincir. Şimdi bir 5 tane de sıkı bir zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen ilk battığım sıkı zincirin içine batıyorum. Ve şekilde üzerine dolayıp çekiyorum. Şu ucunda yaptığımız çiçek motifini yapacağız beraber. 1, 2, 3 adet de zincirimi çektim. Tığıma doladım. Hemen ortada oluşan delik kısma bir saniye, yani şuraya battım, çıktım ve 2 defa da çekiyorum. 1, 2. Pardon, buradan yapmayacağım onu. Bir saniye. Evet, şunu şuradan aldım. Bir kere daha şu zinciri çekmek istiyorum. Şimdi birleştirdim. 1, 2, 3 kere zinciri çektim arkadaşlar. Şunu aldım. Şuradan alacağım ipe. Şu attığım zinciri bu tarafa alıyorum. Onu bu taraftan alıp şu tarafından. İlk ikili trabzanımı yapacağım. 1, 2. Tekrar doladım. Bir kere daha ikili trabzan. 1, 2. Tekrar doladım. Bir kere daha ikili trabzan. 1, 2. 3 tane zincir. Aynı yere batıyorum. Çıkıyorum. Üzerine dolayıp içinden geçirdim. İlk yaprak motifini beraber yapmış olduk. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Üzerine doladım. Ortaya battım. İkili trabzan yapıyorum. Bu birinci. Tekrar ikinci kez ikili trabzan, tekrar üçüncü kez ikili trabzan. Çektiğim zincirle beraber 4 oldu. 1, 2, 3 kere zincir çektim, ortaya battım ve şu şekilde aldım. Son kez yapıyorum. 1, 2, 3 kere zincir çektim, aldım, ortaya battım, çıktım, 2 kere de çektim, 1, tekrar 2 kere de çektim, 2, tekrar 2 kere de çektim, 3, 1, 2, 3 kere zincir çektim, yine ortaya battım. Bu sefer tığıma dolamadan içinden geçiriyorum ve 2 tane de zincir çekiyorum. Şu şekilde ipimi kesip birazcık sıkıyorum. Arka tarafını çevirdim. Şu zincir kısmın ortaya gelebilmesi için bakın zincirimin şurasından şu ipi geçiriyorum. Şu şekilde. Ve arka taraftan bir yerden şöyle ipimi düğüm yaparak sabitleyeceğim. Evet. Bu ipi de yürütüyorum.
şekilde yürüttüm ve bunu da kesiyorum. Ve bakın şu şekilde bir çiçek motifi oluşturmuş olduk. Tam kordonlarımızın ucuna yakışacak şekilde. Ve evet arkadaşlar, yeleğimizin son hali bu şekilde. Bu şekilde kordonlarımızı da hazırladık. Ve ucunun çiçeğini de beraber yaptık. Ve arkadaşlar bu şekilde tamamlanmış oldu. Bir yumaktan çok az arkadaşlar. İkinci ipimde bir şu kordonlara kullandım. Bir de arkamın son 4 sırasına kullandım sadece ikinci yumaktan. Yani ikinci yumaktan çok bir şey az, yani çok az bir şey elinizde varsa rahatlıkla bir yumaktan çıkacak çok güzel bir yelek elde etmiş olduk. Şimdi isterseniz bir en boy ölçüsü alalım. Yakadan etek ucuna kadar 34,5 santim arkadaşlar uzunluğunda ve 29,5 santim eninde çok güzel bir yelek elde etmiş olduk. Bu ölçülerle bu yeleğimiz arkadaşlar 3 yaş bebeklerimize bile rahatlıkla olacak uzunlukta, büyüklükte bir yelek oldu. 1 yaş 1-2 yaş arası yapmak isterseniz aynı şekilde 3,5 numarayla yapabilirsiniz yeleğimizi. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Maddi yardımda bulunmak isterseniz videonun alt tarafındaki teşekkürler kısmına tıklayarak maddi destekle de bulunabilirsiniz. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı günler.